Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yazmış olduğum iki komutu tanıtacağım. Bu program benim ilk program yazmaya başladığım komut. Bu komutumu çalıştırıyorum. Buradaki amacımız label'ları güzergaha göre çevirip okunabilir bir hale getirmek. Komutumuz label rotation from alignment. Buradan komutumu çalıştırdım. Burada amacımız nedir? Burada gelen alımlarımızda label'larımız üst üste binmekte burada gördüğünüz gibi. Bunları okunabilir bir şekilde sağa sola ayırıp güzergaha göre anlaşılabilir bir hale getirmeye çalışacağız. Buradaki birinci önceliğimiz güzergahımızın olması ve güzergahımızın her kırığında minimum kurb olmak zorunda. Minimum yani 3 santim dahi olsa bir kurbumuzun olması lazım. Geliyorum buradan. Birinci grubuma bakıyorum. Noktalarımızı da gruplandırırsak daha iyi sonuç verecek. Berm data altında. Buradan geliyorum. Güzergahımı seçiyorum. Hangi ortadaki güzergahımı. Siz hangi güzergaha göre yapacaksınız. Berm data'ya geldim. Buradan grubumu seçtim. Öncelikle bir çevir komutunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde 0-0 olacak şekilde çevirdi. Bunu 100'e 100 yapayım. Çevir dedim. Olmadı. 300'e 300 yapacağım. Bunu bu şekilde deneye deneye çevir dediğimde evet, şimdi tüm noktalarımız içtekileri içe, dıştakileri dışa bakacak şekilde berm datalarımız oluşturulmuş, döndürülmüş oldu. Inner Edge'e bakıyorum şu an. Inner Edge'e geldim. Bunu da az önceki dıştakileri 300-300 yapmıştım. Bunu da 100'e 100 yapmış olayım. Çevir dediğim zaman şimdi gördüğünüz gibi bunlar içte kaldı. Bunlar dışta kaldı bu şekilde. Evet. Güzergahımız boyunca devam ediyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi hepsi güzergaha göre aynı açıya geldi. Bu 100 yazdığım kuzeye göre olan değil, güzergaha olan açı. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Sıradaki çevirmek istediğim outer edge altındaki nokta grubu altındaki noktalar. Bunları da çevir dediğim zaman evet bu şekilde dönmüş oldu. Bunu 0-0 kalsın bu. 0-0 olsun. 0-0 olmadı. O zaman 300'e 300 deniyorum. Bu şekilde denemeye almayla 400 yapsak nasıl olacak? 0 ile 400 aynı yere gelecek ama 400'ün karşılığına 200 yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar istediğimiz gibi her noktada güzergaha göre aynı açıya gelmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi ilk baştaki ile şimdiki arasında çok büyük fark var. Bütün noktalarımız güzergaha göre aynı açıda. Evet. Ve hepsi artık okunabilir bir durumda. Daha sonra label'larımızı normal label etiketlerinden istediğimiz gibi ayarlama şansına da sahibiz. Bu programı gösterirken yine Station Offset'i de göstermek istiyorum. Station Offset benim ilk ihtiyacım olan, ilk yazdığım program. Station bu güzergaha göre tüm noktalarımın Station Offset'ini almak istiyorum. Aldı şu anda. Gördüğünüz gibi buraya bir dakika. Burada Choose from Screen diyeceğim. Çünkü nokta gruplarına göre aldığı için buradan tek tek tüm noktalarımı seçtim. Sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi buraya ayrı 3 tane kolom eklendi. Offset'i ve Station'ı. Bu Station'ları noktayı export ederken kullanabileceğimiz gibi label'larında da kullanabiliriz. Nokta tablolarında da kullanabiliriz. Bir örnek yapalım. Buradan bu hangi gruptaydı? Outer Edge. Outer Edge'e geleceğim.
Outrage. Outrage'in içine girdim. Layout. Buraya bir aşağı geçtim. STA diyeceğim. STA. Gördüğünüz gibi buraya name, project number gibi station offset'imiz de geldi. Bir alta geçiyorum. Buna da offset'i yazdım. Buna da offset'ini ekliyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bu noktanın bu güzergahtaki kilometresini ve offset'ini buraya yazdırmış oluyoruz. Bu birçok raporlamada lazım oluyor. Hangi noktalar hangi kilometrede olduğu, as-built'lerde vesaire gibi. Station'ını ve offset'ini buraya eklemiş bulunmaktayız. Bir de bunun nokta tablosuna eklemeyi göstereyim. Nokta tablosu. Buradan outrage yapmıştık sanırsam. Tamam diyeceğim. Öncelikle bir tane boş at. Edit diyorum. Buradan data, bir boş data ekledim. Bunun adına STA diyeyim. Data kısmından da buradan station offset'i ekliyorum. Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi o noktanın güzergahı olan güzergahtaki kilometresini, station'larını buraya almış bulunmaktayız. Aynı şekilde bunun nokta export ederken bir herhangi bir buradan yeni bir tane modify diyeyim. Easting, Northing, Point Elevation. Biz buraya gelip buradan station'ını ve offset'ini de export alabilir. Buradan masa üstüne ekleyeyim. Bu şekilde export da alabiliriz. Nereye gitti bizim DDB'miz? Gördüğünüz gibi Easting, Northing, Point Elevation, kilometre offset, station offset olarak Excel'e de almış bulunmaktayız. CSV file olarak. Daha sonra eğer bu şekilde güzergah değilse, güzergah üzerinde değilse, örneğin bu ikisi güzergahın dışında veyahut da güzergahsız bir çizimse, bu sefer de Point Label Organization komutunu kullanacağız. Burada örneğin geldim. Bu iki noktayı şu şekilde, bunları delta x delta y ile move dediğim zaman gördüğünüz gibi ikisini bu şekilde stretch yapıyor. Bu bir yetmedi. 2 yapayım. Bunu deneme yanılmayla bulacağız. Hangisi güzel gözüküyorsa. Gördüğünüz gibi buradaki şu dönüklükten kaynaklanan bir sıkıntı var. O zaman ne yapacağız? Diğer komutumuz olan Northwest ve Northeast kısmına at diyorum. Birinciyi seçiyorum. İkinciyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi birini sağa birini sola atıyor. Continuous şeklinde şu şekilde bunları da ayarlayabiliriz. Bunu bu şekilde değil de diğerinde şu şekilde ayarlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sağdakileri sağa, soldakileri sola şeklinde bu şekilde label'larımızı manage edebiliriz. Bu kısım biraz uğraşılması gerekiyor, yani üzerine çalışmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradan tüm noktalarımız güzergaha dönmüş bir şekilde, kilometre offsetimiz yazılmış durumda. İstediğimiz grup istediğimiz açıda bizim okunabilir durumda her şey. İyi çalışmalar.
Teşekkür ederim.